Merhaba, bugün size benden istenilen bir örgüyü anlatacağım. Arkası motifli altıgen hırka istenmişti. Onu elimden geldiğince yapıp anlatmaya çalıştım. Motifleri de anlatacağım için muhtemelen 3 bölüm halinde paylaşacağım. Bu bizim birinci bölümümüz olacak. Bilgileri baştan söylemek istiyorum. Hırkanın bedeninde, yapımında ve lastiğinde 3 milim tığ kullandım. Sadece bilek kısmında 2,5 milim tığ kullandım. Orada lastik kısmında 2,5 milim tığ kullandım. Alize Cotton Gold ve Yarn Archins ipler kullandım. 5 yumak kırmızı, 4 yumak yeşil ve 2 yumak Alize Cotton Gold alsanız yeterli geliyor. Beden genişliği 65 santim, boyu 59 santim, kolları koltuk altından bileğe kadar 45 santim. Beden ayarlamayı gösterdim. Normalde kendi üzerimde göstermek için 52-53 santim yapıyorum ya da 55 santim yapıyorum. Bu sefer büyük beden olarak anlattım. Bu örgüyü de zaten L beden ve üzeri için anlattım. Burada arkasında motiflerle birleştirdiğimiz için bedenimiz geniş oluyor. Siz de M bedenseniz ya da S bedenseniz salaş giymek istiyorsanız bu örgüyü yapın ya da large beden ve üzeriyseniz zaten örgü size olacaktır. Yine pamuklu ipler kullanacaksanız ve tek renkle örecekseniz 475 gram ip kullandım. İstediğiniz ipi ve tığı kullanabilirsiniz. Ben burada orta kalınlıkta ip kullandım. Siz daha kalın ipler kullanabilirsiniz. Videonun içerisinde farklı ipler ve tığlar, hırkalar gösterdim. Sadece örgüdeki sıra sayınız değişir. Hiçbir şey değişmez. Elinizdeki her iple yapabilirsiniz. Bu örgüyü de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlattım. Anlatım ise yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Özellikle zorlanılan kısımları ve bana sorulan kısımları detaylı şekilde anlattım. Örgüyü bilenler oraya geçsin dedim. Ne yeni başlayanlar zorlansınlar ne de örgüyü bilenler sıkılsınlar. O şekilde bilgileri verdim. Siz de ister detaylı izlersiniz, isterseniz ben bölümleri ayırıyorum. İstediğiniz bölüme bakabilirsiniz. Farklı altıgen hırkalarda ördük. Bu sefer arkasını motifli yaptım. 2 tane altıgen parça hazırlıyoruz. Beden genişletmemizi yapıyoruz. Sonrasında diğer hırkalarda iki kenardan yaptığımız beden genişletmeyi bu sefer motiflerle yaptık. Boyunu uzattık, lastik geçtik. Kollarımızı yaptık ve hırkamızı bitirdik. Şimdi altıgen parça örümüyle hırkamıza başlayalım. 2 tane altıgen parça hazırlayacağız. Birincisini hazırladıktan sonra ikincisini aynı şekilde hazırlıyoruz. Ben birincisini hazırladım, ikincisini sizinle beraber öreceğiz. Üçüncü sıradan sonra kendisini tekrar ediyor. Çok kolaylıkla öreceksiniz. Birinci sırada sihirli halka yapıyoruz ve sihirli halkanın içine 6 tane üçlü grup yapıyoruz. Altıgen parça yapacağımız için 6 tane üçlü grup yapıyoruz. İpler Alize Cotton Gold 55 numara, Yarn Archins 90 numara ve yine Yarn Archins 52 numara. Beyaz renkte başlıyorum. Birinci sıra için sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halka yapmak için ipi döndürdüm ve halka yaptım. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Siz kendi bildiğiniz yöntemle devam edebilirsiniz. Yeni başlayanları tekrar gösteriyorum. İpi döndürdüm ve halka yaptım. 3 milim tığ kullanıyorum. Halkaya girdim. İpi aldım. 3 zincir çekerek başlıyoruz. 3 zincire bir tane ikili trabzan kabul edeceğiz. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başına doluyorum ikili trabzan için. 2 ilmeği birlikte tuttum. Halkaya girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan için tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. Başta 3 zincir çekmiştik. 3 zincirle beraber 3 tane ikili trabzan olmuş oldu. Birinci sırada yapacağımız işlem 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir çekerek halkanın içine 3 tane ikili trabzan yapacağız. 3 tane ikili trabzanı yaptım. Arada 2 zincir çekiyorum. İkili trabzan için tığın başına doladım. Halkaya 3 tane ikili trabzan yapacağım. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. İkisini birlikte aldım ve son kez ikisini birlikte aldım. Hep ikili trabzanlar öreceğiz. Başını böyle yavaş anlatıyorum yeni başlayanlar için, sonrasında hızlı ilerleyeceğiz. Baştan sona örgü bitene kadar yaptığımız bu 3 tane ikili trabzana üçlü grup diyeceğiz. 2 tane üçlü grup yaptık. Bunu 6'ya tamamlamamız gerekiyor. Arada 2 zincir çek. Halkaya 3 tane ikili trabzan yap. 1, 2,
ve 3. Arada 2 zincir çek. Halkaya 3 tane ikili trabzan yap. İkili trabzan için tığın üzerindeki 3 ilmeğin ikisini birlikte alıyoruz. Yani 2 kere de çıkılan bir trabzan yapıyoruz. Adı o yüzden ikili trabzan. Üçüncü ikili trabzanı yaptım. Arada 2 zincir çekiyorum ve halkanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3, 4, 5 tane üçlü grubu yaptık. Arada 2 zincir çekiyorum ve 6. üçlü grubu da yapıp birinci sırayı bitiriyorum. Halkanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 6 tane üçlü grubu yaptıktan sonra halkadan kalan ipi çekebilirim. Ortası kapanana kadar çekiyorum. Sonra ipimizi gizleyeceğiz. Normalde birinci sıramız bitti. İkinci sıraya geçiyoruz. Ben 3 sıra aynı renkte ördüm. Ama siz burada değiştirmek istiyorsanız o zaman ne yapacaksınız? Değiştirmek isteyenler için söylüyorum. Arada yine 2 zincir çekiyorsunuz. En başta 3 zincir çekmiştik. Onu atlıyoruz. Bir sonraki trabzanın tepesine geliyoruz. V harf şeklinde görünüyor. Tepeye geldik. Kaydırdık. İpimizi halka yapıyoruz. Motifi içinden geçirip sıkılayıp kesiyoruz. İpimizi yeteri kadar kesiyoruz. Ve başka bir renkle bir üst sıraya çıkıyoruz. Ama biz şimdi aynı renkle yapacağız. Gelebilecek sorulara göre böyle arada bilgiler vereceğim. Yine kendi örgümüze göre devam edeceğiz. 6 tane üçlü grubu yaptık. Arada herhangi bir zincir çekmedim. Tekli trabzanla biteceğiz. Buna tekli trabzan, yarım trabzan ya da çakma sık iğne de deniliyor. Onun için tığın başına doluyorum. En başta 3 zincir çekmiştik. 1, 2, 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin içine giriyorum. V harf şeklinde görünüyor. V harfinin ortasına battım. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekerek tekli trabzanla bitiriyorum. Artık bir üst sıraya çıkabiliriz. Örgü bitene kadar boşluklara çalışacağız. Bir alt sırada 2 zincirlik boşluklarımız var. Hep 2 zincirlik boşluklara çalışacağız ikinci sırada. 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağız. Arada bir zincir çekeceğiz ve bir sonraki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. İkinci sıra için 3 tane zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Örgü bitene kadar 3 zinciri hep bir tane ikili trabzan kabul edeceğiz. Tığın başına doladım. Buradaki oluşan boşluğa giriyorum. İkinci ikili trabzanı yaptım ve üçüncü ikili trabzanı yaptım. Zincirle beraber 1, 2, 3 tane ikili trabzan olmuş oldu. Burayı 3 tane ikili trabzan olarak başlayacağız. Sıra sonunda köşeyi tamamlayacağız. 3 tane ikili trabzanla başladım. Araya bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Bir sonraki 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tüm 2 zincirlik boşluklara aynı işlemi yapıyoruz. Bana Instagram'dan gelen sorularda genelde ilk 3 sırada yanlışlık yapılıyor. O yüzden yeni başlayanlar lütfen kendisini kontrol etsin. Başlarken 3 tane zincir çektik. Aynı yere 1-2 tane daha ikili trabzan yaptık. Toplam 3 tane ikili trabzanla başladık. Burayı sıra sonunda tamamlayacağız. Tüm sıralarda aynı şekilde başlayacağız. Sıra sonunda burayı tamamlayacağız. Bir sonraki boşluğa geçerken arada bir zincir çektim ve 2 zincirlik köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir sonraki boşluğa geçerken arada bir zincir çektim ve 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Bu sırada hep aynı işlemi yapacağız. Arada bir zincir çektim. Bir sonraki 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan,
Arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu boşluktaki işim bitti. Diğer boşluğa geçmem gerekiyor. Arada bir zincir çekiyorum ve diğer boşluğa 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Son bir boşluğumuz kaldı. İlk 3 sırayı kesmeden anlatacağım. Böylece yanlışlık yapma şansınız da olmayacak. Arada bir zincir çekiyorum. Bir diğer boşluğa 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldik. Buradaki köşeyi yarım şekilde başlamıştık. Sıra sonunda orayı tamamlıyoruz. Yine arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Buraya 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve köşeyi tamamlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Ben yine bir üst sıraya aynı renkle devam edeceğim. Tekli trabzanla biteceğim, o yüzden yarım trabzanla biteceğim. Siz birinci sırada gösterdiğim gibi 2 zincir çekip o şekilde bitebilirsiniz. Farklı bir renge geçecekseniz. Sıra sonunda tığın başına doladım. En başta 3 zincir çekmiştik. 1 2 3. Üçüncü zincir V harfi şeklinde görünüyor yine. V harfinin ortasına battım. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü tekte çekerek tekli trabzanla bitirdim. İkinci sıramızı da böylece bitirmiş olduk. Üçüncü sırayı da detaylı şekilde anlatacağım. Artık sonrasında ister 3 sıra örün, ister 3'lü sıra örün. Hep mantık aynı şekilde devam edecek. 2 zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Görüyorsunuz, baştan sona 2 zincirlik boşluklara hep aynı işlemi yapmışız. 1 zincirlik boşluklar da 3 tane ikili trabzan için. Başlarken yine 3 tane ikili trabzanla başlıyorum. Sıra sonunda köşeyi tamamlıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Tığın başına doladım. Aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve zincirle beraber toplam 3 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Bir sonraki boşluğa geçeceğim. Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Bir zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için. Bir zincirlik boşluğa giriyorum. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu boşluktaki işim bitti. Arada bir zincir çektim. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 2 zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir bütün örgüde lütfen kendinizi kodlayın. 1 zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için, 2 zincirlik boşluklar köşe boşlukları, 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan için. Tüm örgüde aynı şey yapacağız. Arada bir zincir çektim, tığın başına doladım. 1 zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için. 1 2 ve 3. ikili trabzanı yaptım. Bu boşluktaki işim bitti. Bir sonrakine geçerken arada bir zincir çekiyorum. Ve 2 zincirlik köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tüm alt kenarda eşit ama burada bir kenarı daha anlatmak istiyorum size yeni başlayanlar için. Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Bir zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için. 3 tane ikili trabzanı yaptım. Arada bir zincir çektim ve 2 zincirlik köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada hata yapan bir arkadaş buradaki bir zincirlik boşlukları da köşe gibi aynı 2 tane üçlü grup yapmış. O yüzden
böyle marullanma olmuş, yanlış örüm olduğu için. O yüzden 3. sıraya da dikkat ederseniz sonrasında hep aynı şekilde devam edecek. 6 tane kenarımız var. 1, 2, 3 tane kenarı ördük. Yine diğer 3 kenarı da aynı şekilde örelim. Sıra sonuna kadar gelelim ve sıra sonunu yine beraber yapalım. 1 zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için, 2 zincirlik boşluklar köşe boşlukları, 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan için. Ve bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekmeyi unutmuyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Yine sıra sonuna kadar geldim. En son bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım ve yarım başladığımız köşeye geldim. Burayı sıra sonunda tamamlıyoruz biliyorsunuz. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Köşeye 3 tane daha ikili trabzan yaparak bu köşeyi de tamamlıyoruz. Artık ben de bir üst sırada ipimi keseceğim. O yüzden burada 2 zincir çektim. 3 tane zincir çekmiştik. Onu bıraktım. İkinci zincirin tepesine kaydırdım. İpimi genişletiyorum. İçinden geçirdim. Sıkıladım ve ipimi kesiyorum. Yeteri kadar ip bırakıyoruz sonrasında gizlemek için ve ipimizi kesiyoruz. Burada yine tekli trabzanla da bitirebilirsiniz. Sadece ipiniz ortada kalır. Fark eden herhangi bir şey yok. İpimizi sonra gizleyeceğiz nasıl olsa. Yine 3 sıra aynı renkle öreceğim. Bunu da yarn cinsin 90 numarasıyla örüyorum. Örgünün 3. sıradan sonra kendisini tekrar ettiğini söylemiştim. Tek fark eden şey üçlü grupların her sırada birer birer artması. 3. sırada bir tane vardı, 4. sırada 2 tane, 5. sırada 3 tane, 6. sırada 4 tane gibi. Bu şekilde üçlü gruplarımız artarak motifimiz de büyümüş oluyor. Yapacağımız işlem bir bütün hırkada değişmeyecek. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapacağız. 2 zincirlik köşe boşluklarına 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Ben yine 4. sırayı da anlatacağım. 4. sırayı da yine köşeyi örerek başlıyoruz. Yine yarım şekilde öreceğiz. Sıra sonunda tamamlayacağız. 2. sıra için ilmek yaparak başlıyorum. İlmek yapmak için de yine sihirli halka yapar gibi İpi döndürdüm ve halka yaptım. Bu sefer daha küçük bir halka yapıyorum. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Halkaya giriyorum. İpi aldım. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İpimi sıkıladım. Bir zincirle bir ilmek oluşturmuş olduk. Tığın başına doladım. İkili trabzan yapacağım için 2 ilmeği birlikte tutuyorum. İstediğiniz herhangi bir 2 zincirlik boşluktan başlayabilirsiniz. Buradan giriyorum. İpi aldım. İlmeği de arada gizleyeceğim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ikinci ikili trabzanı yaptım ve aynı yere üçüncü ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzanla başladık. Arada bir zincir çekiyorum. 2 tane bir zincirlik boşluğumuz var. Birinciye girdim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirlik boşluklar, 3 tane ikili trabzan için. Araya bir zincir çektim. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Her boşluktan diğerine geçerken, bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Arada bir zincir çektim. 2 zincirlik boşluklar benim köşe boşluklarım. Hep aynı işlemi yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geçeceğim. Arada bir zincir çektim. İlk boşluğa bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlk boşluğu bitirdim. Arada bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane bir zincirlik boşluğum vardı. İkisine de 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar köşeye geldim. Arada bir zincir çekiyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki kenarda daha net görünüyor. 2 tane köşenin arasında
2 tane üçlü grubumuz var. Görüyorsunuz bir sırada da 1, 2, 3 tane üçlü grup yapacağız. Yani her sırada üçlü gruplarımız birer birer artacak. Bir tane daha kenarı göstereceğim. Sonra sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Arada bir zincir çekiyorum. 2 tane bir zincirlik boşluğum var. Birinci bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer boşluğa geçerken arada bir zincir çekiyorum ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu boşluktaki işim bitti. Diğer boşluğa geçeceğim. Arada bir zincir çektim ve köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Artık sıra sonunda motifimizi ne kadar büyütmemiz gerekiyor onu anlatacağım. Ve altıgen parçalarımızı ona göre öreceğiz. Sıra sonuna kadar size anlattığım gibi devam ettim. Bu şekilde 2 tane üçlü grubumu da yaptım. Arada bir zincir çektim. En son ne yapıyoruz? Köşeyi tamamlıyoruz. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bir üst sıraya çıkmak için tekli trabzanla sıra sonumu yapıyorum. İpini kesecekler, artık nasıl keseceklerini biliyorlar. Tığın başına doladım. İkili trabzanla başlamıştık. Birinci ikili trabzanın tepesine giriyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte alarak tekli trabzanla bitiyorum. Bir üst sıra için tekrar 3 zincir çekiyorum. Ve aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tekrar arada bir zincir çek. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yap. Ve 2 zincirlik köşe boşluklarına 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yap. Bunu küçük bir motif olarak da yapabilirsiniz. Çok büyük bir motif olarak da yapabilirsiniz. Mantığı değişmeyecek. Dediğim gibi sadece aradaki üçlü grup sayıları birer birer artacak. Altıgen parçayı örmek işin en kolay tarafı. Zaten 3. sıradan sonra kendisini tekrar ediyor. Burada en çok soru gelen şey bedenimize göre nasıl ayarlayacağız? Ben 48 bedenim, altıgen parçayı kaç sıra örmeliyim? Bunu herhangi bir bedene göre değil, kol boşluğumuza göre yapıyoruz. Videonun başında da anlattım. Severek kullandığınız bir hırkaya göre ilerleyebilirsiniz. Diğer hırkalarda da, motifli hırkalarda da nasıl yapıyoruz? Kol boşluğunu yetişkinler için en az 21-22 santim yapıyoruz. Ben toplam 21 sırada 22 santime ulaştım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21 sıra ördüm. 21 sırada 22 santime ulaştım ve artık altıgen parçayı örmeyi bıraktım. Çünkü benim için yeterli bir ölçü. Diğer altıgen hırkaları da 22 santim olarak yaptım. 48 bedene de oldu. 38 bedene de oluyor. Yetişkinler için en az 21-22 santim yapmanız gerekiyor. Şimdi altıgen parçayı ördüm en son. Bir tane kenarını bu şekilde katlıyorum ve kolu oluşturuyorum. Diğer bir soruya geçeceğim. Göstermemin amacı da o. Sırf burada fotoğraftaki gibi yamuk durduğu için bütün örgüsünü söken arkadaşlar var. Bazı arkadaşlar sökmeden Instagram'dan fotoğrafını gönderdiler. Nasıl düzeltebilirim diye. Orada sadece trabzanları açarak düzeltebilirsiniz dedim ve örgülerine devam ettiler. Tek yapmanız gereken her bir kenarda, alt kenarda da bu şekilde örgünüzü alıyorsunuz ve kenarlarını açıyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Bunu bilmediği için yanlış ördüğünü zanneden arkadaşlar var. Tüm örgülerde trabzan tepelerini, zincir tepelerini bu şekilde açarsanız örgünüz düzelecektir. Kasmalarınız düzelecektir. Motiflerde de aynı şey geçerli. Kare motiflerde. Sonrasında yine istediğim herhangi bir kenarı katlıyorum. Şöyle geniş açıdan göstermek istedim. Gördüğünüz gibi örgümüz düzelmiş oldu. Biz bunu motifi her ördüğümüzde, her sırada bu şekilde tepelerini açarsak trabzanların ve zincirlerin örgümüz düzgün şekilde görünecektir. Bu şekilde görünecektir. Sizin de herhangi bir yamukluğunuz varsa bu şekilde düzeltebilirsiniz. Şimdi artık kol boşluğunu daha net şekilde anlatabilirim. 21 sıra ördüm. Bir tane kenarı katladım. Kolu oluşturdum. Ve 22-22,5 santimlik bir kol boşluğuna ulaşmış oldum. Şimdi burada şunu diyebilirsiniz. Siz 22 santim diyorsunuz, 25 olamaz mı?
Fark ettiyseniz en az 21-22 santim olması gerekiyor diyorum. En az 21-22 santim olsun. Sonrasında salaş istiyorsanız ya da daha büyük bir bedenseniz daha fazla sıra sayısında örebilirsiniz. Yeter ki kasma olmasın, daha küçük olmasın. Bu 22 santimde dediğim gibi 48 beden bir hırka yaptık BİM ipleriyle, biliyorsunuz. O da şu an ABD'de bir tane hanımefendide. Kol sonrasındaki büyük bedenler için de genelde yeterli geliyor. Ama her aşamada üzerimize denemeden bırakmıyoruz. Ben de burada herhangi bir ip kesimi yapmadım. Sizden ara ara hırkayı üzerinize denemenizi isteyeceğim. İlk denemenizi istediğim aşamada bu. Burada ne yapıyoruz? Buradaki iki köşe boşluğunu birbirine bağlıyoruz. Buradaki iki tane köşe boşluğunu birbirine bağlıyoruz. İlmek belirleyici de takabilirsiniz. Yani kolumuzu oluşturuyoruz kabaca. Üzerimize geçiriyoruz. Kolu üzerimize geçiriyoruz. Koltuk altından kasma yapıyorsa, özellikle büyük bedenlerde, o zaman siz belki 21 sıra değil de 22, 23 ya da 24 sıra öreceksiniz. Bunları büyük bedenler için söylüyorum ya da salaş isteyenler için söylüyorum. Salaş da yapabilirsiniz. Siz buradaki sıra sayısını çoğalttıkça koltuk altınız daha aşağıya gelecektir ve salaş bir görünüm olacaktır. Gençler bunu daha çok tercih ediyorlar. O şekilde de yapabilirsiniz. Örgüdeki bu aşamaları bilenler lütfen geçsinler. Yeni başlayanlar için tekrar ederek anlatacağım. Çocuklar için de anlatmam istenmişti ve onlara özel şekilde yine bir tane altıgen hırka anlatmıştım. Onun bağlantısını da eklerim. Orada göreceksiniz bir tane hırkaya göre ilerledik. Yani kendiniz için de çocuğunuz için de önemli olan bir tane hırkanız olsun elinizde. Üzerinize dar gelmeyen, içinize bir şey giydiğinizde size bunaltmayan bir tane hırkayı kullanın. Ve kendi çocuğunuza göre örebilirsiniz. Orada da ne yapmıştık? Altına kendi çocuğumuzun hırkasını sermiştik. Sonra altıgen parçayı örmeye başlamıştık. Kolumuzu katlamıştık. Çocuğumuzun kol boşluğuyla, hırkasının kol boşluğuyla aynı ölçüye geldiğinde altıgen parçayı örmeyi bırakmıştık. Burada da Alize Baby Best kullandım ve 13 sıra örmüşüm. Benden çocuklar için sıra sayısı isteniyor. Ben çocuklar için hiçbir örgüde herhangi bir sıra sayısı ya da ölçü söyleyemiyorum. Benim 2 tane oğlum var. Biri ince uzun, biri kısa ve toplu, derli toplu. O yüzden her çocuk aynı yaşta, aynı boy ve kiloda olmuyorlar. Kendi hırkasına göre ilerleyin lütfen. Bu şekilde altıgen parçanızı 22 santim olana kadar ördünüz. Daha demin çocuk altıgen hırkasında gösterdiğim gibi kendi hırkanızın üzerine kolu yerleştirip o şekilde bakabilirsiniz. Ya da 22 santim zaten ideal, bu şekilde devam edebilirsiniz. Çok sorulan sorulardan biri de şu: sizinle aynı şekilde ördüm, aynı ip tığ kullandım ama siz 21 sıra ördünüz, ben 25 sıra ördüm. Bunu farazi şekilde söylüyorum sayıları. Ya da ben 21 sırada 22 santime ulaşırken siz 19 sırada ulaştıysanız aynı ipi tığ bile kullansak elimizin sıkılığı, gevşekliği değişebilir. Önemli olan sıra sayısı değil, önemli olan ölçü. 22 santime ulaşın, ister 19 sırada ulaşın, ister 24 sırada ulaşın. Marketten aldığımız ipte 18 sırada ulaşmıştım. Buradaki ipte 21 sırada ulaştım. Sıra sayısı önemli değil, önemli olan ölçü. Elinizdeki her ipi kullanabilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte tığları kullanabilirsiniz. 22 santime gelene kadar örüyorsunuz. Öncelikle bu şekilde genişletiyorsunuz. Kenarları düzeltiyorsunuz. Trabzan tepelerini açıyorsunuz. Motifiniz iyice düzgün bir hale geliyor. Sonrasında ölçüyorsunuz. Şimdi bir tane de kalın iple ördüğüm bir hırka getireceğim. Bunu da yine marketten aldığım iplerle ören bayan Tanja ile ördüm. İplerini gizlemedim, oralara takılmayın lütfen. Yine gördüğünüz gibi 22 santim. Alttaki ile aynı. Ben burada pamuklu iplerle 21 sıra örerken buradaki iple 13 sırada 22 santime ulaşmışım. Yani sıra sayısı önemli değil. 13 sırada da ulaşabilirim. 15'te de ulaşabilirim. Ya da ipim ince ise angora ipler kullanıyorsunuzdur. Siz de belki 26 sırada ulaşacaksınız. Bana gelen sorulara göre devam ettiğim için arada böyle es verebiliyorum. Soruları hatırlayabilmek için. Altıgen parçaları bedenimize göre değil, kol boşluğumuza göre ördüğümüzü anlattım. Sıra sayısının önemli değil, ölçünün önemli olduğunu anlattım. Dikkat edin lütfen, en az 21-22 santim olması gerektiğini söyledim. Parçamız yamuksa trabzan tepelerini, zincir tepelerini açıyoruz. En başta zaten örerken motifi düzgün şekilde her sırada bu şekilde düzeltiyoruz ve en sonunda da zaten düzgün bir altıgen parçamız olmuş oluyor. Şimdi 2 tane altıgen parça hazırlayacağım. Ben buradaki altıgen parçayı da aynı sıra sayısında öreceğim. Bir tane altıgen parça yapıyoruz. 22 santime ulaşıyoruz. Ya da istediğimiz, çocuğumuz içinse, kendimiz içinse istediğimiz kol boşluğuna ulaştıktan sonra diğer parçayı da aynı sıra sayısında örüyoruz. Ben burada 21 sıra ördüm.
Bunda da 21 sıra öreceğim. 2 tane parçayı da hazırlayalım. Sonrasında artık kolu birleştirmeye geçelim. Şunu da söylemek istiyorum. Ben ip koparmadan birleştiriyorum. O bana daha konforlu geliyor. O yüzden en son sırada 21. sırada siz de kaç sıra örüyorsanız en son sırada 5 tane kenarı tam şekilde örüyorsunuz. 6. kenarı örmeden bırakıyorsunuz. Bir kenarı eksik şekilde örüyoruz. Sonra ip koparmadan birleştirmeye geçiyoruz. Bunu herkes tercih etmeyebiliyor. İğne iplikle daha rahat ediyorlar. İğne iplikle dikecek olanlar 6 kenarın hepsini de tam şekilde örüyorlar. Şimdi ikinci parçamı da aynı şekilde öreceğim. Artık en son sırada bir tane kenarı örmeden bırakacağım ve ip koparmadan birleştirmeye geçeceğiz. Artık kolumuzu ayıracağız ve ikinci aşamaya, beden büyütmeye geçeceğiz. İkinci parçayı da aynı birinci gibi ördüm. 21 sıra ördüm ve o parçayı da bitirdim. Artık kol boşluğumuzu oluşturacağız. Kollarımızı birleştireceğiz ve ikinci aşamaya geçeceğiz. Buradaki parçam da yamuktu. Bunun düzleştirmesini de yine Instagram'a video olarak çektim. Oraya da istiyorsanız bakabilirsiniz. İstediğiniz bir altıgen parçadan başlayabilirsiniz. Artık kolumuzu birleştireceğiz. Dediğim gibi ben ip koparmadan birleştireceğim için en son sırada bir tane kenarı örmedim. Burayı ip koparmadan birleştireceğiz. Birleştirirken son sırayı da örmüş olacağız. Siz iğne iplikle dikiyorsanız bütün alt kenarı da eşit sayıda örüyorsunuz. Sıra sonuna kadar örüyorsunuz. En son sırada 5 kenarı da ördüm. 6. kenarı örmeden bıraktım. Burada köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çekiyorum ve buradaki kenarı aldım, ikiye katladım. Kolumu oluşturuyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki kenarı bu şekilde aldım ve ikiye katladım. Yeni başlayanlar lütfen aynı şekilde yapsınlar. Burada 2 sıra var. Burada 3 sıra beyaz var. Sağdakine kaydırıp zincir çekeceğim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Sağdakine sabitlemişken solda da eksik olan kenarı örmüş olacağım. Bu kenarı katlamıştık. Bu iki kenar birbirine birleşecek. Sağda tam olan kenar var. Solda bir sıra eksik olan kenar var. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Buradaki 2 zincirlik boşluğa girdim ve ipimi kaydırdım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece köşeyi de tamamlamış oluyorum. Şimdi tekrar edeceğim, merak etmeyin. Diğer kolda da aynı işlemi yapacağız. Örgüyü bu şekilde önümüze alıyoruz. Sağda tamamlanmış kenarımız var. Solda eksik olan kenarımız var. En son 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Bir zincir çektim. Sağdaki motifin 2 zincirlik köşe boşluğuna kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve buradaki köşeye 3 tane daha ikili trabzan yapmış oldum. Böylece 2 tane ikili grubu da yaptım ve köşeyi tamamladım. İp koparmadan birleştirme mantığı çok kolay. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdaki boşluğa giriyorum. Kaydırdım ve zincir çektim. Tığın başına doladım. Soldaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sırasıyla boşlukları kullanıyoruz. Sağdaki bir zincirlik boşluğa gir. Kaydır ve bir zincir çek. Tığın başına dola. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Motif yaparken neyi kodlamıştık? Bir zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için demiştik. Burada da neyi kodlayacağız? Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdaki kenara sabitlemişken soldaki kenarı da 3. sıraya çıkarmış oluyoruz. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Birkaç tane daha göstereceğim. Dediğim gibi kodlayın lütfen. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap.
Bir tane daha göstereceğim. Sağdakine kaydır, zincir çek ve soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Şuraya sabitleyip artık göstermek istiyorum. Birleştirmemiz de bu şekilde görünüyor. Ben hem bu görüntüyü çok seviyorum hem de ip koparmadan birleştirmek bana konforlu geliyor. Siz iğne iplikle yapacaksanız ikisini de 3 sıra yapıyorsunuz. İğne iplikle tepeleri alarak dikebilirsiniz. İç kanatları ya da dış kanatları alabilirsiniz. Hangi dikiş tekniği, hangi görünüm hoşunuza gidiyorsa onu yapabilirsiniz. Benim gibi yapanlarda görünüm bu şekilde olacak. Bir tane altıgen hırka anlatmıştım. Orada hem ip koparmadan birleştirmeyi hem de dikişi gösteriyorum. Onu da sağa eklerim. İstediğinizi yapabilirsiniz. İki tarafta da beyazla ördüğüm 3 sıra olmuş oldu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu şekilde burada köşeye kadar devam ediyoruz. Sağdakine kaydırdık, zincir çektik. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapacağız. Yine sağdakine kaydır, zincir çek ve soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde köşeye kadar gelelim. Bu zaten 3. sıramız. Sıra sonunda ipimizi koparacağız. Buradan birleştirmeye başlamıştık. Köşeye kadar devam ettim. En son köşeden önceki bir zincirlik boşluğa kaydırdım ve zincir çektim. Bu tarafta da köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hem de köşeyi tamamlamış oluyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Buradaki 2 zincirlik köşeye giriyorum ve kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Burada 1, 2, 3 zincir çekmiştik başlarken. 3. zincire giriyorum ve ipimi kaydırıp bir zincir çekip yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Şöyle de göstereceğim. Baştan sona gördüğünüz gibi iki tarafta eşit şekilde görünüyor. İki tarafı da 3 sıra halinde yapmış olduk. Bir tane kolumuzu bu şekilde birleştirdik. Size diktiyseniz dikerek birleştirdiniz. Diğer kolu da aynı şekilde birleştiriyoruz. Şimdi diğer kola geçebiliriz. Yapacağımız işlem aynı ama başına tekrar göstermek istiyorum. Hem de pekişmiş olsun. Yeni başlayanlar da sürekli geriye dönüp bakmak zorunda kalmasınlar. Beş kenarı ördüm. Bir tane kenarı örmedim. Burayı artık birleştireceğim. En son ne yapıyorum? 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Buradaki kenarı ikiye katlıyorum. Buradaki kenarı bu şekilde ikiye katladım. Sonrasında ne yapıyorum? Önüme bu şekilde çeviriyorum. Sağda tamamlanmış kenarım var. Solda eksik olan kenarım var. Öncelikle 3 tane ikili trabzan yapmıştım. Bir zincir çektim. Sağdaki köşe boşluğuna kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Ve soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki köşeyi tamamlamış oluyorum. Öncelikle köşeleri tamamladık. Sonra sırasıyla bir zincirlik boşlukları kullanıyoruz. Sağdaki bir zincirlik boşluğa girdim. Kaydırdım, zincir çektim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Kodlamamız buydu. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Birleştirmemiz bu kadar kolay. Biliyorsunuz bu şekilde bir bütün hırkalarda yaptık. Bir bütün battaniyeyi de bu şekilde ip koparmadan birleştirebilirsiniz. Bir iki tane daha göstereceğim. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek.
Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde yine köşeye kadar gelelim. Bitişte beraber yapalım. Bitişte pekişmiş olsun. Sonra artık üç kenardan beden genişletmeye geçebiliriz. Yine buradan başlamıştık. Sağdakine kaydırdık, zincir çektik. Soldakine 3 tane ikili trabzan yaptık. En son burada köşeden önceki bir zincirlik boşluğa girdim. Kaydırdım ve zincir çektim. Sizin karşılıklı gruplarınız denk gelmediyse sıra sonunda arada fark etmeden bir tane bir zincirlik boşluğu atlamış olabilirsiniz. Oraya bakarsınız, düzeltirsiniz. Tekrar sıra sonunda bitişinizi yaparsınız. En son kaydırıp bir zincir çekmiştim. Burada köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve köşeyi tamamlamış oluyorum. İkinci üçlü grubu da yapmış oluyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. 2 zincirlik boşluğa giriyorum ve kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çektim ve 1 2 3. zincirin içine girdim. İpimi aldım, kaydırdım. Bir zincir çekip yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Sonra o ipleri gizleyeceğiz. 2 tane parçamızı da hazırladık. Kollarımızı birleştirdik. Artık beden genişletmeye geçeceğiz. Biliyorsunuz zaten burası da 22 santim. Burası da 22 santim. 22, 22, 44 santim oldu. Size çocuğunuzda kendi hırkasında beden genişliğini ölçüyorsunuz. Artık arada ne kadar fark kaldıysa o kadar beden genişletme yapıyorsunuz. Mesela sizin hırkanız 54 santim diyelim. Ölçünüz hırka 54 santim. Burada 44 santim var. Demek ki siz beden genişletmeyi 10 santim yapacaksınız. 10 santimlik bir beden genişletme yapacaksınız ve 54 santime ulaşacaksınız. Ya da daha büyük bedensiniz diyelim, 65 santimse ölçtüğünüz hırka, o zaman siz de 21 santimlik bir beden genişletme yapacaksınız. Kolu birleştirdikten sonra 3 tane kenarımız kaldı. Öncelikle diğer altıgen hırkalarda yaptığımız gibi 3 kenardan beden genişletme yapacağız. Bunu siz 2 sırada yapabilirsiniz, 3 sırada yapabilirsiniz. Ben bazısında 2 sıra yapıyorum, bazısında 3 sıra yapıyorum. Büyük bedenseniz 3 ya da 4 sıra yapabilirsiniz. Ördüğümüzde aşama aşamada yine ben size ölçüleri vereceğim. 2 tane parçayı da 3 kenardan 2 sıra öreceğim. İstediğiniz bir parçayı alın önünüze, artık 3 kenardan örmeye başlayalım. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. 3 milimle devam ediyorum. Tığın başına doladım. İkili trabzanlar öreceğiz. Burası bizim kolu birleştirdiğimiz yer. Köşelerin birleşim yerine batacağız. Buradaki 2 zincirlik boşluğa batmıyoruz. Buradaki 2 zincirlik boşluğa batmıyoruz. 2 tane köşenin birleşim yerine batıyoruz. Birleşim yerine battım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yapacağımız işlem yine motifi örerken, altıgen parçayı örerken yaptığımız işlem. Bir zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için. Bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekiyorum ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sırasıyla bu kenarı bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak geçelim. Köşeye kadar devam edelim. Burada iki kolun birleşme yerinden başlamıştık. Yukarıdan aşağıya doğru bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yaptık. Köşeye kadar geldik. Köşeye 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Örüş mantığımız değişmeyecek. 2 zincirlik boşluklara aynı şeyi yapıyoruz. 1 zincirlik boşluklara aynı şeyi yapacağız. Arada bir zincir çektim. Bir zincirlik boşluklar 3 tane ikili trabzan için. Birinci kenarı ördük. İkinci kenarı da aynı şekilde örüyoruz.
Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeye geliyoruz. 2 zincirlik köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yukarı kadar yine bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz ve sıra sonuna kadar geliyoruz. Aynı altıgen parçayı ördüğümüz gibi. Kolun birleşim yerinden örmeye başlamıştık. Bir tane kenarı ördük. İkinci kenarı ördük. Etek kenarını ördük. Ve üçüncü kenarı ördük. Sıra sonuna kadar geldik. Sıra sonunda arada bir zincir çektim. İlk ikili trabzanın tepesine kaydırdım. Biliyorsunuz örerken boşlukları örüyoruz. O yüzden boşluğa kadar kaydırıyorum. Boşluğa kadar geldim. Kaydırdım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yaparak yine bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Buraya kadar geldik. Bir zincir çektik. İpimizi kaydırdık. Boşluğa kadar kaydırmalarla geldik ve boşluğa 3 tane zincir çektik. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yaptık. Arada bir zincir çekiyorum ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci sırada sadece bir zincirlik boşluklar ve 2 tane köşe boşluğumuz var. Oraları da aynı şekilde örüyoruz. Üç kenarı ve yine sıra sonuna kadar geliyoruz. Küçük beden olanlar 2 sıra örüp 3 kenardan beden genişletmeyi bitirebilirler. Ben de 2 sıra öreceğim demiştim ama normalde burada da 3'er 3'er ilerlediğim için kırmızıda da 3 sıra örmek istiyorum. Birinci sıradaki gibi 1, 2 ve 3 tane kenarı ördüm. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. 3 tane zincir çekmiştim. 3. zincirin içine geliyorum. Kaydırıyorum. Ben 3. sırayı da öreceğim için sırasıyla trabzanları kaydırdım ve boşluğa geldim, kaydırdım. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 3. sırada da sonrasında 4 istiyorsanız 5 sırada devam edebilirsiniz. Bedeninizin büyüklüğüne göre örüş şeklimiz, üç kenara örüş şeklimiz değişmeyecek. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapacağız. Arada bir zincir çekeceğiz bir boşluktan diğerine geçerken ve köşelere 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde ben 3. sırayı da dolanacağım. Renklerim hep 3'er 3'er devam etsin diye. Siz burada artık ipinizi koparmak istiyorsanız üçüncü zincirin içine kaydırırsınız. Bir zincir çeker, yeteri kadar ip bırakıp kesebilirsiniz. İki parçada da üç kenarda 3 sıra geçtim. 3. sırada da yine aynı. Yeteri kadar ipimi bıraktım ve kopardım. Normalde 22 santimdi bizim parçalarımız. 3 sırayla beraber 25 santime ulaşmış oldu. Buradaki parçam 25 santim, buradaki parçam 25 santim. Toplam 50 santim beden genişliğine ulaşmış oldum. Şimdi biz üç kenarı genişlettiğimiz durumda 50 santimlik bir genişliğe ulaştık. Siz de kendi örgünüzde ya da çocuğunuz için örüyorsanız onun örgüsünde bakıyorsunuz ne kadar beden genişliğine ulaştınız. Sonrasında artık aradaki motif kısmını ekleyerek beden genişliğini daha da çoğaltacağız. Ben burada ada masalı motifi kullandım ama siz istediğiniz her motifi kullanabilirsiniz. Buradaki motifin büyüklüğü de size kalmış. Motifin büyüklüğünü beden genişliğinize göre ayarlıyorsunuz. Mesela 60 santim mi yapmak istiyorsunuz? 2 tane parça zaten 50 santim oldu. O zaman motiflerinizi de 10 santim yaparsınız. 60 santime ulaşmış olursunuz beden genişliği olarak. Arkası motifli olan da zaten L beden ve üzerine daha iyi olacaktır. Salaş örgü isteyenler için iyi olacaktır. Küçük bedenler için motifi ayarlamak zor olabilir. Çünkü zaten kol boşluğumuzu 22 santim olarak ayarladığımız için en başta 44 santimlik bir beden genişliğine ihtiyacımız var. Mesela siz 50 santimlik bir hırka yapmak istiyorsunuz diyelim. O zaman siz üç kenardan beden genişletme yapmayacaksınız. Direkt arkasına 6 santimlik motifler yerleştireceksiniz ve o şekilde 50 santime ulaşacaksınız.
En başta videonun başında da söylediğim gibi bu L beden ve üzeri ve bedeni küçük olsa bile salaş giymek isteyenler için. Altıgen hırkalar biliyorsunuz zaten salaş kullanılıyor. Şimdi sizden isteğim buradaki beden genişliğinizi ölçün. Kendi hırkanızla arasında ne kadar fark kaldıysa ya da yetişkin beden ölçü tablosuna göre yapıyorsunuzdur. Diyelim ki siz X large beden aralığında yapacaksınız. 65 santimlik bir tane hırka yapmak istiyorsunuz. 50 santim burada var. Siz de o zaman 15 santimlik bir motif yapabilirsiniz. Ya da diğer videolarda anlattığım gibi iki taraftan beden genişletmeye devam edersiniz. Ön kenarı iptal edip sonra 10 santimlik motifler ekleyebilirsiniz. Biz iki kenardan beden genişletmeyi neden yapıyoruz diğer hırkalarda? Hem beden genişliğini ayarlayabilmek için. Ben burada 50 santime ulaştım. İki kenardan istediğim kadar örerim. 60 santime de ulaşırım. 58'e de ulaşırım. 63'e de ulaşırım. İki kenardan örerken hem bedenimiz genişliyor hem de hırkanın boyu uzuyor. Şimdi sizin kafanız karışmasın diye tam bir ölçü söylemek istiyorum. Şu an sadece farazi konuşuyorum. Benim iki parçam 50 santim. Ben 65 santimlik bir tane hırka yapmak istiyorum. Ben 65 santime ulaşmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Ya araya 15 santimlik motif koyacağım. Ama ben hırkamın boyu da biraz uzasın istiyorum. O yüzden iki sıra yine yeşil renkle öreceğim. Sonrasında arasına motifimi ekleyeceğim. Baştan planladığım bir beden ölçüsü değildi. Şu an sadece büyük bedenler için yapmak istiyorum ve 65 santim olsun istiyorum. Bakalım 65 santime nasıl ulaşacağız? Altıgen hırkada iki parça da aynı. Ben bunda ne yaptıysam bunda da onu yapmak zorundayım. Bunda 3 kenardan 3 sıra geçtim. Burada 3 kenardan 3 sıra geçtim. O yüzden birinde başlayalım. Diğerinde de aynı işlemi yapacağız. Ben buradan iki kenardan beden genişletme yaptığımda burada da aslında bir ense boşluğu oluşturmuş olacağım. Sonrasında motif eklerken daha kolay olacak. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. 3 milimle devam ediyorum. Tığın başına doladım. Yine yapacağımız işlem üçlü gruplar örmek. Burada öncelikle yapacağımız işlem ben 3 sıra ördüm. Siz 2 sıra örmüş olabilirsiniz. Orta noktayı bulacağız. Onu nasıl yapıyoruz? Burada nereden başlamıştık? 2 tane köşenin kolda, 2 köşenin birleşim yerinden başlamıştık. Devam ediyorum. Yukarıda üçlü grubum var. 1, 2, 3 tane ikili trabzan var. İkinci trabzanın tepesine gidiyorum ve buradan örmeye başlayacağım. Benim bir bütün parçamın orta noktası burası. Siz 2 sıra ördüyseniz sizinki de boşluk olacak o zaman. Siz boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak başlayacaksınız. Ben de ikinci trabzanın üzerine geliyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım ve arada bir zincir çektim. Başlangıcımız bu şekilde olacak. Tam orta noktasına ikinci trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Sonra bir sonraki bir zincirlik boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Oranın mantığını göstereceğim şimdi size katlayıp. Yapacağımız işlem aynı. Arada bir zincir çek ve bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yap. Arada bir zincir çek ve bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yap. Lütfen buraya dikkat edin. Şimdi parçayı önüme aldım. Bu artık benim üzerime giydiğimde sağ gelecek parça. Çünkü burası sırt kenarı, burası etek kenarı. Ön kenarı iptal ettik. Sırttan örmeye başladık. Aşağıya kadar geleceğim. Köşeyi tam şekilde öreceğim ve buradaki etek ucuna kadar geleceğim. Burası parçanın tam orta noktasıydı. Bir tane ikili trabzanla başladım. 3 tane ikili trabzan vardı. İkinci trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Buradaki üçlü grubu tam şekilde yapmıyoruz. Çünkü parçayı ikiye bölüyoruz. Sonra buradaki bir zincirlik boşluğu kullanacağız. Diğerinde de aynı işlemi yapacağız. İyice pekişecek. Diğer hırkalarda da iki kenardan genişletme yaparken aynı işlemi yaptık. Yine bu kenarı bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yaparak buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yaparak geçelim. Diğer etek ucuna kadar devam edelim.
Artık ön kenarı iptal edeceğiz. Sadece iki kenardan öreceğiz. Sırtta örmeye başlamıştık. Tam tepe noktasında örmeye başladık. Bir tane sırt kenarını ördük. Sonra etek kenarını ördük. Artık ön kenara geçmiyoruz. Sonra buradan lastik geçeceğiz. Önümüz iyice kapanacak zaten. Burada etek ucuna kadar geldim. Tam köşe boşluğundayım. Köşelerde iki tane üçlü grup var, görüyorsunuz. Bir tane üçlü grup bu kenara ait, bir tane üçlü grup bu kenara ait. Ben burada köşede sadece bir tane üçlü grup yapacağım ve bırakacağım. İkinci üçlü grubu yaparsam ön kenara geçmiş olurum. Onu istemiyorum. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yapıp bırakıyorum. Sırt mantığı gibi düşünebilirsiniz. Burada başlarken bir tane ikili trabzanla başlamıştık. Diğer tarafa açmamak için. Burada da ne yapıyorum? 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. İkinci sırayı örmem gerekiyor. Onun için ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 3 zincir, bir tane ikili trabzan, bir zincir de arada çektiğimiz bir zincir. Burada ne yapmıştık? Bir tane ikili trabzanla başlamıştık. Burada da yine aynı işlemi yapıyoruz. Örgümü döndürdüm. Ters tarafta öreceğiz. Tığın başını doladım. Yine bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Dört tane zincir çektik. 3'ü bir tane ikili trabzan demek. Biri de aradaki bir zincir demek. Bu şekilde devam ediyorum. Etek ucuna yine burada 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağım. Yukarı doğru bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapacağım. Ve sırtta başladığım yere kadar gelip artık iki kenardan beden genişletmeyi bitireceğim. Birinci sırayı örmüştük. Etek ucunda 4 tane zincir çektik ve yine bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yaparak ilerledik. Etek kenarını ördüm. Yukarı doğru çıktım. Sırt kenarını ördüm. Artık bitişimi yapabilirim. Ben 2 sıra geçeceğim. Sonra motifimi ekleyeceğim. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz tabii ki. Ben 65 santim için böyle yapıyorum. Siz daha büyük bedenseniz ona göre devam edebilirsiniz. En son burada bir zincirlik boşluğum kaldı. Tığın başına doladım. Oraya giriyorum. Birinci ikili trabzanı yaptım. İkinci ikili trabzanı yaptım. Ben burada dikiş de yapıyorsam, ip koparmadan da birleştiriyorsam tığın başına doluyorum. En son yapacağım üçüncü trabzanı buradaki ikili trabzanın tepesine yapıyorum. Daha düzgün görünsün diye. Bu şekilde ensemiz de daha düzgün görünüyor. Burada bir zincir çekiyorum. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Şimdi diğer parçada da aynı işlemi yapacağız. Biliyorsunuz iki parçada aynı. Aynadan kastım her şey aynı. Görünüm olarak da aynı olacak. Şimdi bu bizim giydiğimizde sağa gelecek parçamız. Bu da artık bizim sol parçamız oldu. Çünkü ön kenarları iptal ettiğimizde artık sağımız solumuz belli olmuş oluyor. Burada da bu kenarı örmeyeceğim. Sırtı ve etek kenarını öreceğim. Aynı işlemi yapacağım. İki parçamız da eşit şekilde görünecek. Ben birinci sırayı düz yüzde ördüm. İkinci sırada ters tarafta örgünün iç tarafında ördüm. Yine aynı şekilde olsun istiyorum. Çok fazla göze batmaz, belki fark edilmeyebilir ama ben biliyorum birinci sırada düz olmalı. Düz örmeliyim. İkinci sırada ters örmeliyim. Yine aynısını yapmak istiyorum. O yüzden düz yüze denk gelsin birinci sıram diye bu sefer etekten örmeye başlayacağım. Sırttan örmeye başlarsam tersten olur. O yüzden etekten örmeye başlayacağım. Sağ ilmek yaptım. Tığın başına doladım. Örgümü döndürüyorum. Burası benim etek ucum. Ön kenarı iptal ettik. Ön kenarı iptal ettiğimiz için ne yapıyoruz? Köşeye sadece 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aslında yeşil renk çok güzel. Açık da bir renk ama ışıktan dolayı çok da rengi belli olmuyor. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim ve yine bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Etekten başlayarak yine düz yüzde birinci sıramı örmüş oluyorum. Örgünün düzü tersi belli oluyor çünkü. Ne kadar güzel eşit ilerlersek o kadar iyi. Şimdi size göstereceğim tekrar. Etek ucundan başladık. Buradaki etek kenarını örelim. Köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapalım ve yine sıra sonuna kadar gelelim. Yine aynı işlemi yapacağız. Sıra sonunda bir tane ikili trabzanla biteceğiz. Düz yüzünde örmek için etek ucunda başladık. Etek kenarını ördük ve sırt kenarını da ördük. Tepeye kadar geldik. Burada birinci sırada sırtta ne yapmışım? Bir tane ikili trabzan yapmışım. Görünüm aynı olacağı için yine arada bir zincir çektim. Buradaki köşelerin birleşim yerinden başlıyorum. İkinci trabzanın tepesi tam orta nokta. Oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde daha net görünecek. İkinci sıraya geçiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi biterken ben ne yapmıştım? Düzgün görünsün diye ikili trabzanın tepesine ikili trabzan yapmıştım. Burada da ikili trabzanın tepesine 3 tane zincir çektim. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Örgümü döndürdüm. Yine ters yüzde örgümü öreceğim. İkinci sıramı öreceğim. Boşluğa giriyorum. 2 tane daha ikili trabzan yaparak bir tane üçlü grupla başlamış oluyorum. Tüm görünüm eşit şekilde ilerliyor. Arada bir zincir çektim ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çek, bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yap. İki parçayı yan yana koydum. Birinci sıra, birinci sıra, ikinci sıra, ikinci sıra. Ben özellikle ikinci sırada böyle üçlü grup bıraktım ki tepede, sonrasında birleştirdiğimde, motifleri eklediğimde karşılıklı dikerek de birleştirsem, ip koparmadan da birleştirsem düzgün bir bitiş olsun. En son bir tane ikili trabzan kalmasın da üçlü grup kalsın. O şekilde daha düzgün bir dikiş yapabileyim. Burada da yapacağım işlem yine sırttan bir kenara öreceğim. Etek ucuna 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağım. Ve buraya kadar geleceğim. Sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonunda yine diğer parçada yaptığım gibi eşit olsun diye zaten öyle yapmam gerekiyor. En son bir tane ikili trabzanla biteceğim. Boyunu uzatacağımız zaman oradaki bir zincirlik boşlukları da kullanacağız. Sırtta ikinci sırayı örmeye başladık. Bir kenarı ördük. Etek kenarını da ördük. En son bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. İkinci sırada ne yapıyoruz? Tığın başına doladım. Buradaki son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaparak bitiriyorum. Bir zincir çektim ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Bu haliyle bedenimiz kaç santim olmuş? Kaç santimlik motifler hazırlamamız gerekiyor? Artık ona bakalım.